Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı oldukça kolay olan, çok da lezzetli, kaşarlı mini bazlama tarifim var. Bu tarifi yapmak çok kolay, oldukça da bereketli. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz mini bazlamaların tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu bazlamaları mayalı hamurla yapacağız. O yüzden ilk olarak hamurumuzu yoğuruyoruz. Bunun için yoğurma kasesinin içerisine 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, yarım paket toz mayayı ekleyerek spatula yardımıyla maya tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra hamurun içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifimde 3,5 su bardağı un kullandım. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurun kıvamı ununuzun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Biraz daha karıştırdıktan sonra unun bir kısmını daha ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra hamuru biraz elimle yoğuruyorum. Tam yoğurma işlemini tezgahta gerçekleştireceğim. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alarak 4-5 dakika boyunca özlü bir hamur elde edinceye kadar yoğuruyorum. Her zaman söylediğim gibi hamur işlerinizde hamuru ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Şöyle bir toparlıyorum, tekrar yoğurma kasesinin içerisine koyuyorum. Üzerini serafireşle hava almayacak şekilde kapatıyorum. Üzerine bezimizi örterek 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. 1 saatin sonunda hamurumuz oldukça güzel bir şekilde mayalandı. Hamurun üzerini açtıktan sonra kesme tartıyla hamurun havasını alıyorum. Böylelikle bazlamalarımızı yerken mayanın tadını hissetmeyeceğiz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alarak burada tekrar bir yoğurma işlemi yapıyorum ve hamuru toparlıyorum. Büyük bezemizin altına ve üstüne biraz un serpiştiriyoruz. Elimle hamuru biraz açıyorum. Daha sonra merdane yardımıyla yarım santim inceliğine gelinceye kadar açıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hamurumuzu yeterince kalınlıkta açtık. Ağız kısmı geniş olan su bardağını alıyorum. Bununla kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kesme işlemini gerçekleştirdikten sonra içerisine biraz rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum. Ben kaşar peyniri koydum. Sizler isterseniz beyaz peynir de koyabilirsiniz.
Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Kesmiş olduğum parçanın bir tanesini alıyorum, kaşar peynirini sıkıştırarak uç kısımlarını birleştiriyorum. Daha sonra avucumun içerisinde yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bu bezeyi tezgahın üzerine koyuyorum, diğerlerini yapıncaya kadar bezelerimiz dinlenecek. Kesmiş olduğum bölümlerden arta kalan hamuru da tekrar toparlıyorum. Bunu tekrar sıkıştırarak yoğuruyorum. Hamuru dinlenmesi için bezin içerisine koyuyorum. Bu hamurdan da diğer hamurda yapmış olduğumuz gibi açacağız, arasına kaşar koyarak kapatacağız. Bezelerimizi hazırladık. İlk yapmış olduğumuz bezeyi alıyoruz. Altına üstüne biraz un serpiştiriyoruz. Daha sonra merdane yardımıyla sadece çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar hafif hareketlerle açıyoruz. Açmış olduğumuz bazlamayı temiz bir bezin üzerine koyuyoruz. Bu arada kurumaması için de kesinlikle üzerini kapatıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. İsterseniz bazlamalarınızı böyle tek tek açın. İsterseniz çifter çifter açın. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Biz bu bazlamaları yaparken kenarlarından çıkartmış olduğumuz diğer hamur da yeterince dinlendi. Bu bazlamaların üzerini kapatarak diğer hamuru da aynı şekilde açarak hazırlıyoruz. Bazlamalarımızı pişireceğimiz tavayı güzelce ısıttık. İçerisine 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Fırça yardımıyla tavanın her tarafına yağın gelmesini sağlıyorum. Daha sonra dinlendirmiş olduğumuz bazlamaları örtünün içerisinden çıkartıyoruz. Pişireceğimiz kısmını örtünün içerisinden alarak tavanın içerisine yerleştiriyoruz. Diğerlerinin üzerini mutlaka kapatıyoruz. Bazlamalarımızı tavanın içerisine koyuyoruz. Bu arada ocağımızın altı yüksek ateşte. Bazlamaları sık sık çevirerek pişiriyoruz. Bir tarafını pişireyim, daha sonra diğer tarafını çevireyim diye düşünmeyin. Sık sık çevirerek pişirmiş olduğunuz bazlamalar daha güzel oluyor ve daha lezzetli oluyor. Bütün bazlamalarımızın hepsini bu şekilde sık sık çevirerek pişireceğiz. Bu kadar az malzeme ile gerçekten çok bereketli bazlamalar hazırlıyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Pişen bazlamalarımızı servis tabağının içerisine alıyoruz. Aynı şekilde tavanın içerisini tekrar yağladıktan sonra bazlamalardan tekrar koyuyoruz. Bunun da altını üstünü sık sık çevirerek altın sarısı rengini alıncaya kadar pişiriyoruz. İsterseniz bu bazlamalar soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyarak sıkıca kapatıp difrizinize koyabilirsiniz. Misafiriniz geldiği zaman ısıtarak afiyetle servis edip tüketebilirsiniz. Tadından hiçbir şey kaybetmediğini göreceksiniz. Hazırlamış olduğum bazlamaların bir de size iç dokusunu göstermek istiyorum. Pofuduk pofuduk kabardığı için arasına başka istediğiniz malzemeyi de koyabilirsiniz. Bu leziz bazlamaları yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.